Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptıkları gibi mayasız, kabartma tozu kullanmadan el açması harika bir börek yapacağım. Böreğimiz için gereken malzemelerimiz bir çay bardağına yakın ama bir çay bardağından az, gördüğünüz gibi bir parmak az sıvı yağ veya zeytinyağı, 2 adet yumurta beyazı, 1 adet yumurta sarısı, birini üzev için ayırdım. Bir kaşık tereyağı, 4 kaşık yoğurt yemek kaşığı ile 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz. Malzememizi şöyle bir karıştırıyoruz. Bir su bardağı da su ekliyorum. Evet. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Yine ölçümüz su bardağı ile 4,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Sizde farklılık gösterebilir un kalitesine göre. Böyle yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hiç maya kullanmadık. Kabartma tozu kullanmadık. Eski anneannelerimizin, babaannelerimizin böreğinden yapıyoruz. Tadı çok güzel olur. Mutlaka deneyin. Hamurumuzu da iyice yoğuralım. Yani bir 10 dakikaya kadar yoğuralım hamurumuzu. Daha güzel olması için. Hamurumuz yoğruldu arkadaşlar. Şimdi biz içini hazırlayana kadar üstünü kapatıp biraz dinlenmeye bırakacağız. Böreğimizin iç harcı için sıvı yağ veya zeytinyağı alıyoruz. 3 yemek kaşığı. 2 tane ince doğranmış büyük boy soğanımı ekliyorum ve kavurmaya başlıyorum. Soğanımız kavruldu arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı toz biber ilave ediyorum. Tuz, bir tatlı kaşığı karabiber ve pul biber. Bunları da şöyle bir çeviriyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Ben patatesli yapacağım bu böreği. Patates haşlamıştım. 5 adet patatesimin içine atıyorum. Patateslerimizi iyice haşlayın, yumuşasın. Harcımızı koyalım. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Peynirli yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz, ıspanaklı yapabilirsiniz. Ben patatesi tercih ettim bugün. İç harcımızı hazırladık. Hamurumuz dinlendi. Şimdi bezeleri ayırma zamanı. Şimdi açabildiğiniz kadar büyüklükte beze yapın ki
masanızın büyüklüğü kadar, açabileceğiniz kadar. Bezelerimiz de hazır arkadaşlar. Şimdi bezelerimizi bir kenara alalım ve açmaya başlayalım. Tezgahımızı unladık arkadaşlar. Bezemizden bir tane aldık ve ilk önce ben merdane ile açacağım. Size kolaylık olsun diye. Böyle yumuşak hareketlerle öne arkaya giriyoruz. Oklavayla açmasını bilmiyorsanız bezelerinizi daha küçük tutup böyle merdane ile açabilirsiniz hiç oklava kullanmadan. Şimdi ben oklavaya geçiyorum. Oklavamıza sarıyoruz hamurumuzu. Böyle yumuşak hareketlerle avucumuzun iç kısmıyla böyle bu tarafa doğru, içten dışa doğru çektiriyoruz hamurumuzu. Bakın burada bıraktık. Buradan oklavayı doluyoruz oklavaya. Bakın burada bitiriyoruz. Buradan alıyoruz, sarıyoruz. İçten dışa kenarları, şu kenar kısımlarını bastırarak kadar yeterli hamurumuz. Şimdi 150 gram eritmiş olduğum tereyağının üstüne bir çay bardağı da zeytinyağı ekledim. Siz margarin ve sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle üzerine 2 kaşık döktüm. Fırça yardımıyla sürelim. Bölümünü biraz içe katlayalım. Buraya da tekrar şöyle sürelim biraz. Ve harcımızı içine koyalım. Harcımızı da biraz dağıtalım. Sonra böyle sarmaya başlayalım arkadaşlar. Böyle de sarıyoruz. Çok sıkı bir şekilde sarmayalım. Şimdi de tepsimizin üzerine yağlı kağıdımızı koyduk arkadaşlar. Sırasıyla bezelerimizi böyle açıp hepsini sırasıyla dizelim.
son bezemiz arkadaşlar. Tam bir tepsi börek çıktı. İç harcımız da kalmadı. Unumuz da kalmadı. Gördüğünüz gibi. Tepsim de bayağı büyük bir tepsi. Şimdi böreğimiz tamam arkadaşlar. Artan yağımızdan yumurtamızın üzerine bir tane yumurta sarısını ayırmıştık. Onu şöyle karıştıralım. Kalan yağımızı da üzerine gezdirelim. Sonra da yumurta sarısını yumurta sarısını sürdüm arkadaşlar. Biraz çörek otu serpiştiriyorum. Siz sevmiyorsanız ekmeyebilirsiniz. Biraz da susam ekliyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına böreğimizi veriyoruz arkadaşlar. Alt üst kızarana kadar pişiriyoruz. Böreğimiz yaklaşık 40 dakikadır pişti arkadaşlar. Şimdi biraz dinlenmeye bırakacağım. Bir bezle üstünü örtüp. Böreğinizi fırına vermeden önce dilimlere ayırın. Ben size çekmeyi unutmuşum onu. Çünkü piştikten sonra daha kolay kesmesi olacak. Şimdi bir bez yardımıyla üstünü örtelim ve dinlenmeye bırakalım 10-15 dakika. Böreğimiz servise hazır arkadaşlar. Bakın pişirmeden önce keserseniz daha çabuk kesiliyor piştikten sonra. Şimdi servis tabağımıza alalım. Deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenilerinizi unutmayın. Hoşça kalın.